Merhaba arkadaşlar. Bu derste Yoga DNS isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde kuralım. Ve programı kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Yoga DNS, Windows işletim sistemi üzerinde çalışan gelişmiş bir DNS istemcisidir ve sistem genelindeki tüm DNS sorgularını yönetmenizi, filtrelemenizi veya şifrelemenizi sağlayan faydalı bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. İlk açılışta deneme sürümü olduğunu belirten bir neg ekranı karşılıyor. Ve bu ekranda lisans anahtarı girme bölümüne tıkladığımızda herhangi bir isim ve anahtar girdiğimizde bize girdiğimiz anahtar formatının yanlış olduğunu ve anahtar formatının bu şekilde olmasını gerektiğini söyleyen bir mesaj geliyor. Şimdi bu hata mesajına göre anahtar formatına uygun bir değer girip tamam dediğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını DIE ile açalım. ...32 bitlik C++ ile yazılmış herhangi bir koruması olmayan bir yazılım. Yoga DNS programı şu anda zaten arka planda çalışıyor. 32 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Ve dosya ekle deyip zaten açık olan Yoga DNS programını seçelim ve ekle diyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım. Ardından hata mesajını aramak amacıyla debugger'a sağ tıklayalım. Ara, geçerli modül, string referanslarını seçip bu bölüme hata mesajını girelim. Hata mesajının olduğu satıra çift tıklayalım ve olduğu bölüme gidelim. Ve bu geldiğimiz bölümde hatalı anahtar girdiğimizde çıkan hata mesajının olduğu bölüme geldik. Buraya bir breakpoint ekleyelim. Şimdi yukarı doğru fonksiyon başlangıcına gidelim ve en başından bu bölümü analiz edelim. Bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Şimdi ardından debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım. Anahtar formatına uygun bir değer girelim ve tamam diyelim. Breakpoint satırında durdu. Bu kod yapısı lisans kontrolünü korumak amacıyla birden fazla kontrol uygulanan yazılımlar için güzel bir örnektir. Şimdi bu fonksiyon bloğunun tümünü deşifre edelim ve kodu bir roman gibi okuyalım. Burada program bir fonksiyona girdiğinde hemen işlem yapmaz. Önce masasını düzenler,
Burası ilk aşamadır. Yani giriş ve hazırlık. Bu bölümde tam da bunu yapıyor. Yani işlemci burada stack yapısını kuruyor, yerel değişkenler için hafızada yer açıyor ve olası bir çökmeye karşı FS 0 üzerinden hata yakalama mekanizmasını aktif ediyor. Yani program eğer içeride bir şeyler ters giderse nasıl toparlarımın hazırlığını bu bölümde yapıyor. Buraya bir açıklama ekleyelim. Yani tam push karşısına bir açıklama ekleyelim. Ve giriş ve hazırlık diyelim. Tamam diyelim. Devam edelim aşağı doğru. Bu kısım format bekçiliğinin yapıldığı bölümdür. Yani isim ve anahtarı girdikten sonra programın ilk baktığı yer anahtarın matematiği değil şeklidir. Yani burası birinci kontrol kapısıdır. Burada yazılımcı anahtarın belirtilen beşer bloklar halindeki toplam 25 karakterlik formatında olup olmadığına bakıyor. Test AL işlemi sonucu eğer AL değeri 0 gelirse yani format yanlışsa program atlama yapmıyor ve dümdüz aşağı inerek bizi format hatalı mesajına şutluyor. Buraya bir açıklama ekleyelim. Yani test AL karşısına ve birinci kontrol kapısı diyelim. Devam edelim. Aşağı doğru inelim. Burası kriptografi motoru olduğu bölümdür. Yani asıl savaş burası. Burada formatı doğru girilen lisans anahtarı gerçekten girilen isme mi ait olup olmadığı kontrol ediliyor. Yani burası ikinci kontrol kapısıdır. Burada şöyle bir işlem yapılıyor. 65A0 fonksiyonu asıl anahtar üretim fabrikasıdır. Program girdiğiniz ismi alır, matematiğe sokar ve bizim yazdığımız anahtar ile uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. Sonrasında test AL burada yine sahnede. Eğer anahtar sahte ise bizi o lisans anahtarı yanlış mesajına gönderir. Buraya bir açıklama ekleyelim. İkinci kontrol kapısı diyelim. Devam edelim. Aşağı doğru inelim. Burada anahtar doğru ama benim anahtarım mı diye kontrolünü yaptıran paranoyak bir yazılımcı kodlaması var. Yani burası üçüncü ve döndürücü kontrol kapısıdır. Buraya bir açıklama ekleyelim. Şimdi bu atlamanın olduğu yere doğru gidelim. Aşağı doğru devam edelim. Yani bu bölümde yazılımcı internetten başka bir programın veya eski sürümünün anahtarını bulup da bu programa girilmesin diye ekstra bir CMP karşılaştırma daha yapıyor. Eşleşmezse hata mesajlarına zıplatıyor. Aşağı doğru inelim. Artık burada tüm kapıları geçtik ve son bir adım kaldı. Lisansın süresi dolmuş mu? Bunun kontrolünün yapıldığı bölüm burasıdır. Yani son kullanma tarihi. Bu satıra bir açıklama ekleyelim. 5. kontrol kapısı diyelim.
Bu son kontrol bölümünde eğer girilen lisans anahtarının süresi dolmamışsa buradaki J komutuyla program artık tüm güvenlikleri geçmiş sayılıyor ve bizi 5728 adresindeki başarı bloğuna zıplatıyor. Yani kutsal kaseye. Peki bu 5728 adresinde ne var? Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru bu satırda lisans mührü vurulup değer true yapılıyor. Aşağı doğru devam edelim. Bu kısımda gördüğünüz gibi move al1 burada son olarak sisteme başarılı mesajı gönderiliyor. Buradan şunu anladık. 5 farklı kapı var. Her birini tek tek noplayıp veya JMP yapıp aşabiliriz. Ama bu ameleliktir. Tersine mühendisler sisteme yukarıdan bakar. Bütün bu kapıların amacı en sonunda nereye ulaşmaktır? Tabii ki 5728 adresine ulaşmaktır. Bu kısma. Şimdi bu adresi kopyalayalım. Sağa tıklayalım. Kopyala diyelim. Adres diyelim. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ve reverse işlemine başlayalım. İlk kontrol kapısının olduğu bölüme gelelim. 5. kontrol kapısı. 3 ve 4. İkinci kontrol kapısı. Ve 1. kontrol kapısı. Şimdi bu satırı düzenleyelim. Ve buraya CMP yazıp kopyaladığımız adresi yapıştıralım. Bu şekilde son bölüme gidecektir. Tamam diyelim. Buradaki düzenlemeyi yaptığımızda ayrıca yukarı doğru çıktığımızda ESI değerini kontrol edelim. Fonksiyon başında 53.8e adresinde ESI register ayarlandığı için bu ışınlanma işlemi programı çökertmeyecek. Yani stack hizalaması bozulmayacak ve kusursuz bir şekilde çalışacaktır. Çünkü burası 1. kontrol kapısı, yani program daha fonksiyonun iskeletini stack ve değişkenler gibi yeni kurmuş ve ilk format testini yaptığı yerdir. Programın çökmesini engelleyen tüm hayati hazırlıklar bu satıra kadar zaten yapılmış. Buradaki test al şartını tamamen ezip yerine JMP ve bu adresi yazdığımızda bu aslında keskin bir nişancı yaması olur. Kısaca program format kontrolü yapmak için 1. kontrol kapısına geldiği an bizim koyduğumuz JMP komutunu görecek. Karşısında bir anda devasa bir kestirme tünel açılacak. Program lisans algoritmasına, ürün koduna, versiyonuna veya son kullanma tarihine hiç bakmadan, yani 2, 3, 4 ve 5. kontrol kapılarının üzerinden uçarak doğrudan 5728 adresine iniş yapacak. Bu atlama komutuyla 5728 adresine gittiğinde bu satırdaki emir ile demek ki her şey doğruymuş, kendimi lisanslayayım diyecek ve sisteme AL1 değerini döndürecek. Bu şekilde sadece 1 byte'lık bir değişimle devasa bir kriptografik savunma sistemini tamamen işlevsiz, bypass hale getirmiş olduk. Tersine mühendislikte buna kodun akışını, control flow'u reverse etmek denir. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Debugger'ı kapatalım.
Düzenlediğimiz dosyayı açalım. Herhangi bir isim ve değer girelim ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi anahtarı kabul etti. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.